Yıllardır Merkez Bankası dijital para birimleri konusunda uyarıda bulunuyorum. Bu para birimleri her zaman kolaylık temelinde satılır. Daha iyi, daha hızlı, daha ucuz. Kredi kartları hantaldır, ücret alırlar. CBDC mükemmel görünüyor. Herkesin iPhone'unda Fed'de bir hesabı var. Venmo'nun Fedvire'ye bağlandığı gibi anında transferler yapılıyor. Ancak bu kolaylığın arkasında gizli olan şey, mahremiyet ve kontrolün kaybıdır. CBDC ile hükümet her işlemi görebilir. Hangi kitapları satın aldığınızı, dininizi, bağışlarınızı, hatta siyasi eğilimlerinizi ve istedikleri zaman bir tıklama ile paranızı dondurup el koyabilirler. Bu gücün Rusya gibi ülkelere ve bankacılık hizmetlerinden mahrum bırakma yoluyla bireylere karşı kullanıldığını zaten gördük. Dijital paraya geçiş çoktan başladı. Nakit paradan ve havalelerden uygulamalara, ardından da dolara sabitlenmiş tokenler olan stabil coinlere geçtik. Bunlar verimlilik vaat ediyor. Ancak daha derin bir soruyu gündeme getiriyor. Sistemi kim kontrol ediyor ve kriz durumunda ne olacak? Stablecoin'ler dolar kadar iyi olduklarını iddia ediyorlar. Ancak büyük ölçüde düzenlenmemiş, şeffaf olmayan ve denetlenmemişler. Sponsorlar, genellikle hazine bonoları satın alarak gerçek dolar karşılığında tokenler çıkarırlar. Sahipler herhangi bir getiri elde edemezken, ihraççılar karı elde ederler. Bu, sınırsız kaldıraçlı bir iş modelidir. Kullanıcılar için stablecoin'ler, kripto dünyasının para birimi, Bitcoin veya diğer varlıkları satın almak için bir köprüdür. Sponsorlar için ise bedava paradır. Tehlike iki şekilde ortaya çıkar. Birincisi, dolandırıcılık. Şeffaflık olmadığında, ihraççının mevduatları çalmasını engelleyen hiçbir şey yoktur. Çoğu dürüst olsa bile, tarih bazılarının başarısız olacağını ve paniğe yol açacağını garanti eder. İkincisi, likidite riski. Rezervler hazine bonolarında olsa bile, herkes aynı anda itfa ettiğinde, bonolar yeterince hızlı likide edilemez. Klasik bir banka paniği, ancak dijital hızda. 2008'de Fed onları kurtarana kadar para piyasası fonlarının donduğunu gördük. Stabil coinler, esasen düzenlenmemiş para piyasası fonlarıdır. Panik başlarsa, kurtarılma garantisi yoktur. Yurt dışındaki örnekler, bunun ne kadar kırılgan olabileceğini gösteriyor. Vietnam'da nakit, devlete bağlı dijital raylarla değiştiriliyor. Görünüşte, modernizasyon, verimlilik, gerçekte, enflasyon, kredi stresi, vatandaşların para hareketleri veya tasarrufları üzerindeki kısıtlamalar. İşletmeler likidite kaybeder. Aileler birikimlerinin yok olduğunu görür ve hükümet tam bir görünürlük kazanır. 2013 yılında Kıbrıs'ta mevduat sahiplerinin hesaplarına el konuldu. Arjantin'de sermaye kontrolleri vatandaşları dolardan mahrum bıraktı. Her seferinde bedelini ödeyen sıradan tasarruf sahipleri oluyor. Şimdi bu dinamiği, stabil coinlere bağlı trilyonlarca dolar ile hayal edin. Bir itfa dalgası piyasaları dondurup, bankalarda strese yol açabilir ve kalıcı kontrol gibi görünen acil önlemleri haklı gösterebilir. Teknoloji her şeyi hızlandırır. Yapay zeka ve mobil bankacılık ile panik saniyeler içinde yayılır. Bunu Silikon Vadisi Bankası'nda gördük. Tek bir mesaj, tek bir tweet ve milyarlarca dolar kaçtı. Bir CBDC sisteminde bu hız tüm ekonomiye uygulanır. ATM'ler saatler içinde karartılabilir, maaş ödemeleri durur, tedarik zincirleri donar. Hükümetler yeni kontrolleri geçici istikrar önlemleri olarak çerçeveleyecek, ancak tarih bu tür yetkilerin nadiren geri çekildiğini göstermektedir. Peki insanlar ne yapabilir? İlk olarak, stabil coinleri gerçek nakit parayla karıştırmayın. Fıdık sigortası ile korunan, düzenlenmiş mevduatlarda veya hazine bonolarında likiditeyi koruyun. Riski bankalar arasında dağıtın. Sistem kilitlendiğinde yok olmayan altın, gümüş, gayrimenkul gibi sert varlıkları elinizde tutun. Binlerce yıldır, imparatorluklar çöktüğünde, para birimleri değer kaybettiğinde veya bankalar kapılarını kapattığında değerli metaller serveti korumuştur. Dijital tokenlerin aksine, bunlar sponsor veya devlet garantisi gerektirmez. Daha geniş bağlamda ise finansal savaş söz konusudur. Para birimleri silah olarak kullanılıyor, rezervler donduruluyor, ağlar kesiliyor. Böyle bir ortamda, içsel değeri olan varlıklar en önemli hale geliyor. Altın ve gümüş, sınırları gizlice geçebilir ve güvenin yok olduğu durumlarda tarafsız değer saklama aracı olarak işlev görebilir. Kriz başladıktan sonra hazırlık yapmak için çok geç olur. Dayanacak olanlar, önceden harekete geçenlerdir. CBDC'ler ve stabil coinler hakkındaki anlatı, kolaylık üzerinedir. Gerçekte ise kontrol ve kırılganlık söz konusudur. Stabil coinler, düzenlenmemiş gölge para fonlarıdır. CBDC'ler ise ilerleme kisvesi altında yapılan gözetimdir. Sorunların ortaya çıkıp çıkmayacağı değil, ne zaman çıkacağı ve dijitalleştirilmiş bir sistemde ne kadar hızlı yayılacağıdır. Tarih, her kat vaadin eninde sonunda bozulduğunu göstermektedir. Şimdiki fark, hızdır. Bu yüzden hazırlık korku değil,
hayatta kalmaktır.